Merhabalar sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmak isterseniz buradaki abone ol yazısına tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Bütün modellerimi görmek isterseniz de burada Hobularyum tüm anlatım modeller linkine tıkladığınızda yine sırasıyla bütün modelleri görebilirsiniz. Şimdi şöyle bir modelim var. Yine kare bir model. Hırkalarda, yeleklerde, battaniyelerde birçok üründe kullanabilirsiniz. Farklı geldi bana. Kolay, basit de bir model böyle. Yalnız şu ortada iki tonu yakalarsak güzel oluyor. Mesela mavi de şöyle iki tonu yakalarsak. Sarıda yakalayamadım ama yeşil koydum. Bu şekilde dikerek birleştirme yapmanızı öneriyorum. Tığla tek tek birleştirmesi daha zor. Dikerek birleştirebilirsiniz. Şimdi nasıl yaptığımı göstereyim. Yine şu yeşilden yapacağım bir tane. Sihirli halka yapıyoruz. Buradan 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Ve halkanın içine batarak ikili trabzan yapıyorum. Şöyle çekelim bunları. Elimin altında kalmasın. Evet. Şimdi 3 tane zincir. Yine sihirli halkanın içine giriyoruz. 2 tane ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir. Burayı sıkıştırıyorum. Tekrar 1, 2. 3 tane zincir. Tekrar 2 tane ikili trabzan. Şimdi bunu çekiyoruz ve 3 tane zincir çekiyoruz tekrar. Burada ilk yaptığımız trabzanın tepesine şu ipimizi de yukarıya alarak birleştiriyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. Şöyle bir kare elde ediyoruz ortası için. Evet, bunu buradan keselim. Yine böyle artan iplerinizle değerlendirebileceğiniz bir model aslında bu da. Şimdi etrafına yeşille gidiyorum. Tabii tek renkte yapabilirsiniz. O zaman ip kesmenize gerek yok. Aynı renkte şimdi gösterdiğim şekilde ilerleyebilirsiniz. Bir tane zincirimi çektim. Şöyle herhangi bir boşluktan sık iğne yaparak birleştiriyorum. 1, 2 tane zincir çekiyorum. Yine ipimi bu arkada gizliyorum bakın. Bir tane ikili trabzan. 3 tane zincir. Yine aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan. Bir zincir, diğer boşluğa geçiyoruz. İpi getiriyorum hala bakın buradan. Bu şekilde ipi yürütürsek sonradan kesmek, temizlemek kolay oluyor. O yüzden 3 zincir, aynı boşluğa tekrar 2 tane trabzan. Bakın yeşile buradan buraya kadar getirdim. Şimdi buradan bunu keselim. Buraya kadar gizlemek yeterli. Devamında bu sarıları gizleyeceğiz. Bir zincir çektim. Şöyle tutuyorum. Bakın buradaki boşluğa geçiyorum. 1, 2, 1, 2, 3 zincir. Tekrar aynı boşluğa 1 ve 2. Bir zincir. Bir sonrakine geçiyorum. Bakın bu sarıları birleştirirken de yukarı çıkarttım ortadakini. İkisini beraber böyle gizleyerek devam ediyorum. 2 trabzan, 3 tane zincir. Tekrar 2 tane trabzan. Bir zincir. Bunları da buraya kadar getirdik. Hemen en sonunda da kesebilirsiniz. Tabii şöyle keselim. Geliyoruz buraya. İlk yaptığımız şu zincirin tepesindeki yuvaya giriyorum, birleştiriyorum. Şimdi burada geriyor gibi durabilir. Üzerine devam edeceğiz. Gayet düzgün duruyor. Bakın bunlar hiç ütülenmiş değil. Burada boşluğun içine ipimi taşıdım. 3 tane zincir çektim. Ve 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirle birlikte 3 olacak. Tekrar 3 tane zincir. Aynı boşluğun içine 3 tane trabzan. 1, 2, 3. 1,
2, 3. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. Bu arada herhangi bir işlemimiz yok. Köşedeki boşluğun içine geliyoruz. 3 tane ikili trabzan. 3 tane zincir. Tekrar 3 tane ikili trabzan. 1, 2 ve 3. Yine 3 zincir. Diğer köşeye atlıyorum bakın. 3 trabzan. 3 zincir. Tekrar aynı yuvaya giriyoruz. 3 tane trabzan yapıyoruz. 3 zincir. Şimdi son köşeye geliyoruz. 1, 2, 3. 3 tane zincir. Tekrar 1, 2 ve 3. 3 tane zincir. Geliyorum şimdi ilk yaptığımız trabzanın zincirin tepesine kaydırarak birleştirdim. Bir tane zincir çektim ve ilmeğimi kestim. İpimi kestim. Evet, şimdi kenarı yapacağız. Kenarına da böyle beyaz kullandım. 5. Bir zincir çekiyorum. Sonra şöyle köşeden başlayalım. Bakın. Bir sık iğne ile başladım. Yine burada ipimi gizleyeceğim. Hemen yanına bir sık iğne daha. 1, 2, 3 tane zincir. Boşluğa batıyoruz. 1, boşluğa batıyoruz. 2. Evet, 2 sık iğne, 3 zincir, tekrar 2 sık iğne yaptım. Şimdi bir sıra sık iğne yaparak devam ediyoruz. Burada bu 3 trabzanın üzerine 3 tane. 1, 2, 3. Burada boşluğa, şunu keselim artık. Bakın bunu da buraya kadar gizledik. Boşluğun içine bir sık iğne. Sonra alttaki şu boşluğa girerek şöyle biraz uzun tutuyoruz. Yine bir sık iğne yapıyoruz. Hemen yanındaki boşluğa bakın, atlamadan trabzanın üzerine geçmedim daha. Bir sık iğne de buraya yapıyoruz. Sonra tekrar trabzanın üzerine 1, 2, 3. Boşluğa, köşe boşluğuna 1, 2, 3 tane zincir. Tekrar aynı köşe boşluğuna 2 tane trabzan. Evet. Bu şekilde. Bu tarafa da aynı şekilde devam ediyoruz. 1, 2, 3. Burada boşluğa bir tane yapıyoruz. Sonra alttaki yuvaya batarak birazcık uzatarak çekiyoruz. Hemen buradaki boşluğa tekrar bir sık iğne. Şimdi trabzanların tepesine yine devam ediyoruz. Şurada da kestiğimiz ipi yine gizleyeceğiz. 1, 2, 3. Köşeye geldim. 1, 2, 3 tane zincir çektik. Yine aynı köşeye, burada şimdi şunu da keselim. Sık iğnenin arasında kalmasın. Buraya kadar gizlemiş oldum. Bir ve 2. Evet, şimdi sık iğne yaparak devam ediyorum. Tekrar boşluğa bir tane, alttaki yuvaya batarak bir tane, tekrar boşluğa bir tane ve 3 tane trabzanın tepesine. Evet, bakın son köşeye geldik. 2 tane sık iğne, 3 tane zincir,
Tekrar 1 ve 2 sık iğne. Bir, 2, 3. Buraya bir tane alttaki yuvaya batıyorum. Uzatıyorum bir sık iğne. Hemen yanındaki boşluğa tekrar bir. Sonra 3 tane daha yapıyoruz. Şimdi ilk yaptığımız sık iğnenin üzerine girerek şöyle birleştiriyoruz. Bakın böyle de bir motif olarak kullanabilirsiniz. Şimdi bunun üzerine bir sırada trabzanla dolanıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Hemen yanındaki yuvaya ikili trabzan. Burada birleştirirken daha düzgün durduğu için 3 zincir çekiyorum. İsterseniz 2 zincir çekerek de devam edebilirsiniz. Şimdi 3 zincir boşluğuna geliyoruz. 2 tane trabzan yapıyoruz. Boşluğun içine 2 tane. 2 zincir. Tekrar şimdi boşluğun içine 1, 2. Evet, trabzan yaparak devam edeceğiz şimdi. Hemen yanındaki yuvadan bakın buradan giriyorum. 4, 5 saymanıza da aslında gerek yok. Her yuvaya giriyoruz. Köşeye kadar trabzan yapıyoruz. Evet bakın köşeye geldim. Boşluğun içine tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çektim. Bakın bu köşeden bu köşeye, şimdi bu tarafa dönmedik. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. 17 tane trabzan yapmış oldum. Her köşemizde tabi 17 tane olması lazım. Olur ya arada batmayı unuttuğumuz yer olur. Altta sık iğnede bir tane eksik yaptığımız yer olur. O zaman bu trabzan sayısı denk düşmez. Kenarlardaki trabzan sayılarının hepsinin aynı olması gerekiyor tabii ki. Her birini aynı şekilde yaptıysak sayılarda sıkıntı olmaz. Evet, her birinin üzerine batarak şimdi devam ediyorum. Bakın burayı da şu kenardaki 2 tane ikiliden saymaya başlıyorum. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şimdi köşe boşluğuna geldim. Burada 16 ve 17. 2 zincir çekiyorum. Tekrar dönüyorum. Yine önce 2 taneyi boşluğa batarak yaptık. Sonra tekrar hemen buradaki dibindeki yuvadan başlıyorum. 3, 4 diyerek bakın köşedeki 2'yi de saydım. 4 oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şimdi 16 ve 17'yi köşeye yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Tekrar dönüyoruz. Burada zaten 4 tanesini yaparak başlamıştık. Burayı da 17'ye tamamlayacağız. 1, 2, 3. Şimdi buraya kadar gelelim. Evet geldim bakın sona kadar.
Yine şuradan sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bu şekilde geliyoruz. Şu tepe noktasından birleştiriyoruz. Bu kadar. Bunun üzerine tekrar bir sık iğne gidebilirsiniz. Tekrar trabzan gidebilirsiniz. Motifi büyütebilirsiniz. Bu şekilde. Buradan kesiyorum ben. Dediğim gibi dikerek birleştirebilirsiniz arkadaşlar. Yine şöyle ipimizi de gizleyelim. Gayet de temiz çıktı. Her aşamada gizleyip kestiğimiz için sonradan uğraşmıyoruz. Hafif böyle buharlı bir ütü yaptığımızda da daha güzel olacaktır. Mavi de güzel oldu bakın. Yeşiller de bu şekilde. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Farklı bir fikir olur motif açısından, hırkalar açısından ya da yelekler açısından diye düşünüyorum. Battaniyelerde de çok güzel durur. Bebek battaniyeleri olur. Aklıma gelenler bunlar arkadaşlar. Sizin de aklınıza farklı şeyler geliyorsa bana yorumlarda yazın lütfen. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Daha güzel modellerde görüşmek üzere.